Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder ref ola, dilde hicap def ola. Cümle günah affola, bayram o bayram ola. Merhabalar sevgili dostlar. Bayram Sohbeti programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayram boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çok değerli konuk ve konularla. Bugün de yine gerçekten çok değerli birisi bizimle birlikte. Aile danışmanı, rehberlik uzmanı Tuğba Erdem hocam bizlerle. İnşallah bugün bayram çerçevesinde kültürlerimiz, geleneklerimiz bayramla ilgili. Yine eski bayramlar, yeni bayramlar bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Tuğba hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam bayram çok güzel bir kelime, çok güzel şeyler ifade ediyor. Biz de bu duyguları biraz olsun ekrana yansıtalım istedik. Bayram deyince neler geliyor aklımıza? Bayram deyince aklımıza sevinç geliyor, mutluluk, neşe geliyor. Tabii ki çocukluğumuz geliyor. Çocukluk hatıralarımı şöyle bir düşündüğümde asla unutulmayan hatıralar, haftalar öncesinden evde yapılan o telaşlı temizlikler, mis gibi kokan deterjanlar, özellikle bayrama hazırlık, komşularla bir araya gelip o incecik sarmaların sarılması, yaprak sarmaları, tencere, çocukların da işin içinde olması. Hadi yavrum tencereyi getir, hadi bakalım sen de sar. Biraz bozuk olanlar yenilebilir. Bir taraftan evde pişen o el açması, baklavalar, el açması, börekler. Bayram deyince ilk aklımıza gelen sanıyorum o kültürel olmazsa olmaz leziz damak tatlarımız. Olmazsa olmaz yine Arefe günü büyüklerin ziyaret edilmesi. Bu alemden göçseler de hala bağlarımız onlarla baki ve özellikle eskilerle bağlarımızı güçlü bir şekilde kurduğumuzda, köklerimiz sağlam olduğunda dallarımızın daha da gökyüzüne doğru uzandığını, meyvelerimizin daha da büyük, güçlü, sulu olduğunu fark ediyoruz, görüyoruz. Bayram sabahı bambaşka bir neşe. Çocuklar erken kalkıyor o gün, bayramlıklar giyiliyor ki o güne kadar giyilmemiş bayramlıklar. Köşede onlar bekliyor. O kırmızı pabuçları tabii ki unutamayız. Rugan ve giyeceğim, bunu giyeceğim. Bu bile bir irade yönetimi çocuklar için. Birkaç gün öncesinden bayram sabahı onu giyecek. Erkek çocukları büyüdü artık. Babalarıyla birlikte bayram namazına gidecekler. Bu da çok neşeli, böyle bir kimliktir, bir duruştur. Ben büyüdüm ve bayram namazına gidiyorum. Bayram namazından sonra unutulmayan o sofralar, büyüklerle birlikte kurulan, upuzun, şehir dışından gelen çocuklar, torunlar. Sadece o yenilenler normal kahvaltılık yemekler mi? Hayır. Her biri besmeleyle, duayla hazırlanmış ikramlıklar ve her biri o kadar da leziz ki çünkü sohbetlerle, özellikle o büyüklerin dualarıyla, konuşmalarıyla, haliyle yansıttığı süreçler olduğu için daha da kıymetli. Tabii ki bitmek bilmeyen zil sesleri, sürekli yavruların gelmesi, şekerlerin tutulması, çikolataların tutulması, misafirlerin içeri davet edilmesi çocuklar için daha da bambaşka bir neşe. Çünkü mutlaka kendi yaşıtı arkadaşları var. Onlarla oynayacak, koşacak, eğlenecek ve tabii ki bu arada cüzdanlar da dolacak, harçlıklar birikecek, harçlıklar bir kenarda sayılacak. Seninki mi çok, benimki mi çok? Nereye gittin? 6. katta var ya şu teyze çok para veriyor. Hadi hep beraber gidelim. Bunu duyan tüm mahalle o tarafa doğru adım atıyor. Bir taraftan özellikle yavrularımızın orada ikramlıkların içinde olması sanal bir özgüven değil. Hayatın içinde yaşam becerileriyle donanmış bir özgüven. Zil çaldı, kapıyı açtı, hoş geldiniz dedi. Mantosu varsa, yeleği varsa büyüklerimizin aldı, onları astı. Önüne terlikleri koydu, yerleştirdik. Annenin şöyle bir bakışıyla kolonya, şöyle bir bakışıyla çikolata. Orada bir sıralama var, bir seremoni var. Ve uzaktan geldiyse misafirler, o sofralar mutlaka kurulur.
tencere tencere istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Çocuklar için sınırlar yok. Ve tabii ki biraz daha yakınsa çay verilir. Biraz daha yakınsa, hemen gidecekse, bilirsiniz hangi misafir ne kadar oturacaktır. Onlara da 40 yıl hatırı kalsın diye Türk kahveleri ikram edilir. Ağzımız tatlansın diye o güzel ikramlıklar sunulur. Hani Hazreti Ali der ya, günahsız geçen her gün bayram, aslında bu dokunuşlarla, konuşmalarla, bu güzelliklerle birlikte şenlenen özel günler. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Yani program sonuna kadar bunu dinleyebilirim sizden. O kadar heyecanlandım ve duygusallaştım. Aslında bunlar bizim bildiğimiz ve bayram deyince aklımıza gelen şeyler. Sanki bu dönemdeki çocuklar biraz daha bunlardan uzaklaşıyorlar yavaş yavaş. Evet. Hatta yetişkinlerden de şunu sık sık duyuyoruz. Nerede o eski bayramlar? Çok böyle tırnak içinde bir cümledir. Nerede o eski bayramlar? Yani eski bayramlarda özlediğimiz şeyler var, yeni bayramlar var. Birazcık bunlara değinmek istiyorum aslında. Yani eski bayramlarda o duygu neden bu kadar bizi etkiliyor? Eski bayramlar aslında ilk bayramı tanımlarken çocukluk gözlüklerimizle, ilk çapalarımızla, ilk şemalarımızla o duyguyu yaşıyoruz ya, o yüzden çok güzel. Neden? Çocuklukta sorumluluklarımız daha az. Tabii ki gelenek ve görenekler o dönemde çok daha fazla uygulanıyordu, yapılıyordu. Çocukların ortalarda güzel elbiseleriyle gezdikleri, harçlıklarını aldıkları, koşuşup oynaştıkları, misafirliklere gittikleri, farklı yerleri gördükleri, farklı deneyimleri gördükleri, farklı ortamlarda da daha hoşgörülü, tahammülün daha yüksek olduğu, ay kırsın ne olacak, ay bırak artık çocuğu rahat bırak denilen ortamların olduğu, o harçlıkları biriktirip istediğimiz şeyleri daha rahat alabildiğimiz bir süreç olduğu için burnumuzda daha güzel kokuyor. Tabii büyüdükçe sorumluluklar da artmaya başlıyor. Evlenince, barklanınca çoluk çocukla birlikte sorumluluklar, iş hayatıyla birlikte biraz daha artıyor. Ama özellikle bayramda büyüklerin yanında olmak çok kıymetli ki bu süreci en çok bereketlendiren zamanlar. Mesnevi'de Mevlana der ya, testinin içinde ne varsa dışına onu sızdırır. Su varsa serinlik verir. Sirke varsa yüz buruşturur. Bal varsa tatlılık yayar etrafa. İşte o büyüklerimizin söylediği sözler de hayatın bir duruşudur onlar. Ağzı ballı, varlığın hikmetinin farkında, bu dünyaya geliş sebebini çözmüş, sıkıntıları, dertleri biraz daha aşmış, yaşamış. Yavrum öyle deme der. Biraz da yine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 40 gün beklemiş de ondan sonra bal yeme evladım demiş ve çocuk gerçekten yememiş ya. Şimdi anne ısrarla namazını kılmıyor der ama o gün babaanne şöyle bir bakar, yavrum namazını kıl tamam mı evladım der. Çocuk namaz kılmaya başlar. Çünkü o babaanne, anneanne kılıyordur. Hani yaptığımız şeyleri söylediğimizde daha da bir hikmetli oluyor, daha da bir güzel oluyor. O yüzden sofralarımızda özellikle büyüklerimizin olması, onların söylediği sözlerin olması, eskileri şöyle yad etmeleri, anlatmaları, paylaşmaları bize o kadar iyi geliyor ki. Özellikle de şu günlerde modern dünyanın içerisinde hep bir koşturmacadayız. Anne babalar çalışıyorlar. Haftalar öncesinden bayram hazırlıkları demiştik ya, modernleşen dünya ile birlikte aslında bu hazırlıklar da birazcık değişti. Sarmayı nasıl saralım, ne zaman saralım diyoruz ama en azından yarım tencerecik de olsa saralım ve biz saralım. Çocuklarımızın önüne koyalım. Lütfen çocuklarımızı bunlardan mahrum etmeyelim. Onlar o kültürle aidiyet duygusunun içerisine giriyorlar. Bir kimlik oluşuyor. Ben çok iyi hatırlıyorum.
Daha 4. sınıftayım. Ev baklavası birlikte yapıyorduk annemle. O küçüklerini ben açıyordum, annem onları büyütüyordu. Ve ben yaptım diyordum. Onu ikram ederken misafirlere bir özgüvenle gidiyorsunuz. O işin içinde olmak, o aidiyet duygusunun içerisinde olmak hem toplumsal değerlerimizi çok çok güçlendiriyor, hem çocuğun kişilik gelişimi açısından paha biçilemez değerde. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani aslında orada derdimiz misafire ne yedirdiğimiz veya işte hazır mı, ev yapımı mı değil yani orada konu. Orada konu tamamen evde onu hissettirmek, çocukların bunu hissetmesi, çocukların o güvenle hayatlarına devam etmeleri. Belki hatta o süreçteki program, disiplin bile çocuğa bir şeyler öğretiyor. Bizim şu an belki en büyük sıkıntılarımızdan birisi çocuklarda sorumluluk ve bu becerileri kazandırmak. Ama bayram otomatik olarak çocuğa bir plan dahilinde olmayı, program dahilinde olmayı gösteriyor belki de. Önceden de bu hazırlıkların içerisinde olması dediğiniz gibi hem disiplin, hem düzen, hem özgüven, hem yaşam becerisi. Anne babaların en önemli görevi de biz Allah gecinden versin bu dünyadan göçtüğümüzde yavrunun güçlü bir şekilde hayat becerisini devam ettirebilmesi. Dolayısıyla bu süreçler aslında bizi bu yavruların güçlü bir şekilde ayakta durmasına da katkı sağlayacak süreçler. O zaman o yaprağı evde kokutacağız diyoruz. Yani. Evet, yapraklar Yaprak kokusu sarılsın. çok önemli. Baklava kokusu çok önemli. Yufka bile olur. Hani el açması çok zor olabilir ama o börekler yapılsın, onlar sunulsun, yavrular o işin içerisinde olsun. Sabah erkenden kalkılsın. Hatta akan suları annem zemzem suyu bu su derdi bayram sabahı. O şekilde açardık yine Kurban Bayramı'nda da bayram İnşallah müsait olanlar için diyelim en azından kurban kesilip pişirilip onunla açılan kahvaltı yapılan bir süreç tabii ki çok çok kıymetli. Saatlerce beklerdik o kurban bir an önce kesilsin de kahvaltıya geçelim artık diye. Peki hocam yeni bayramlarda ne var? Yani yeni bayramlar niye yeni bayramlar veya orada eskide bulamadığımız eksiklikler neler? Veya şartlar mı bu noktaya getirdi? Neden böyle yaşıyoruz? Evet, yeni bayramlarda ne oldu? Annelerde çalışma hayatının çok içerisinde oldu. Uzun çalışma süreçleriyle birlikte anne babalar eve geç geliyorlar. Çok fırsat bulamıyoruz dinlenmeye, bir yoğunluk, bir koşuşturma, bir hareketlilik var. Çocuklar için de öyle. Okula gittin, tamam. Oradan kursa geçtik, sonra bunu yapalım, sonra bunu. Hep bir saatle, bir zamanla yarış var. Aslında bu süreçte de ruhumuzu kaçırıyoruz. Neredeyiz? O anda kalma, ne yapıyoruz? Düşünme becerisiyle sakin kalabilmeyi de maalesef kaçırıyoruz. Ve bu arada tabii ki biraz son yıllarda özellikle bu bayram günleri birkaç gün öncesinden ya da sonrasından tatil haline getirilip iş yerinden izin alınıp yurt dışına, şehir dışına, otel tatili haline dönüşen, ya azıcık kafamızı dinleyelim, çekirdek ailemizle kafamızı dinleyelim denilen bir hale doğru da maalesef yansıdı. Ama burada peki yanlış mı büyüklerimiz... hocam bu? Yani bir taraftan da düşündüğünüz zaman gerçekten bir ihtiyaç, tatil de bir ihtiyaç. Çünkü gerçekten eskisi gibi değil yani şimdi çok daha yoğun yaşıyoruz ve belki bu çekirdek aile açısından da o tatil, o özel birliktelik de çok önemli. Ama burada o dengeyi nasıl sağlayacağız? O dengenin kökeninde özellikle gelenek, görenek, örf adetlerimizi kaçırmadan diyoruz ya büyükler çok kıymetli. Aslında bizler de büyüdük. Yani hep anneanneler, babaanneler göçünce bayram seremonisi de bitti demeyelim. Mesela pandemi süreci bizim için aslında çok ciddi bir dersti. Annemle saatlerce sardığımız sarmayı birlikte yiyemedik. Benim annem hastanede yatıyordu. Ve pişiremedim ben onu. 3-4 gün pişiremedim. Annem dedi ki yavrum ne olur pişir, yedir, birlikte yiyin. Onu biz sevgiyle sardık, duayla sardık. Şükürler olsun 20 gün sonra çıktı geldi. Ama aslında nasip olmayınca olmuyor. Bazı şeyleri de biz diyoruz ya ben yaptım. Hayır,
Biz isteyeceğiz, niyet edeceğiz. Rabbim o bereketi veriyor, o ortamı veriyor. Yaşlıların burada duasını almak, yaşlılarla çocukları bir arada tutacak ortamlar oluşturmak çok önemli. Onların önce bir gönlünü mutlaka yapalım. Biz özellikle bayrama gitmeden önce o bayram sabahı büyük sofralarda bir arada kahvaltı yaptıktan sonra daha büyükleri de şöyle birkaç kapı gezdikten sonra zaman ayıralım. Biraz daha kendi dinlenmelerimize ya da büyüklerimizi de alalım gidelim. Hadi sürpriz olsun, farklı olsun. Büyüklerimizin yanında buluşalım. Bir gün, 2 gün orada kalıp oradan başka geçişlere devam edelim. Bu çok önemli. Yine son yıllarda maalesef güvensizlikler oluştu. Yavrular artık şeker toplamaya gitmiyorlar. Bu çok önemli. Biliyorsunuz temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde açlık, susuzluktan sonra, o fizyolojik ihtiyaçlardan sonra en önemli ihtiyaç güvendir. Ve bizler ister istemez kaşımızda gözüm aman gitme sakın yavrum dışarı çıkma nereye gidiyorsunuz 5-6 arkadaşımla git diyerek çocuklarımıza güvensizlik de veriyoruz. Güvenli ortam oluşturmak için komşularla tanışmak lazım. Her ne kadar çalışma hayatımız yoğun da olsa, alt komşu kimdir, üst komşu kimdir? Arada bir tanışmak, apartman kültürü de son yıllarda maalesef birbirimizi tanımamak, sadece komşumuzla ilişkimiz asansörde günaydın, iyi akşamlar haline dönüşen bir hal aldı. Maalesef. Ama yavrularımızın bunlara ihtiyacı var. O güvenli ortamın içerisinde sosyalleşmeye, şeker toplamaya. Ayna nöronlar var ya, siz her ne kadar yavrum odanı topla deseniz de üf sıkıcı gelir. Ama arkadaşın evine gider, arkadaşın odası ne kadar düzgün, raflar ne kadar temiz. Eve gelir ve kendisi toplamaya başlar. O yüzden insan sosyal bir varlıktır. Bir arada olmaya ihtiyacımız var. Birbirimizden destek almaya ihtiyacımız var. Özellikle son yıllarda bu modern kültürün içerisinde maalesef bencillik kavramı çok gelişti. Ben istemiyorum, konfor alanından çıkmıyoruz, benim istediğim olsun. Aile kavramı bitti. Son yıllarda boşanma oranları çok yükseldi, doğurganlık oranları maalesef çok düştü. Aslında modern kültürün açmazları bunlar. Biz gelenek göreneklerimize ne kadar sıkı bağlanırsak o kadar orijinal, o kadar özel oluruz. Avustralya'daki aborjinleri insanlar ne kadar değerli görüyorlar, oraya ziyarete gidiyorlar. Ama biz bugün kendimizle ilgili, örf adetlerle ilgili ne kadar sıkıcı diyerek maalesef toplumsal değerlerimizi de çürütüyoruz. Burada bizim artık daha güçlü, hele ki pandemiyi de yaşadık, kaçırılacak hiçbir zaman yok. Daha güçlü olarak bir arada olmaya ihtiyacımız var. Aile kavramının özellikle şu günlerde ki bu sene aile yılı üzerinde düşünmek gerekiyor. Ben ailemi bir arada tutmak için neler yapıyorum? İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş mesela. Artık modern dünya benin üzerinde o kadar çok durduğu için intihar oranları çok fazla, depresyon oranları çok fazla. İşte bu bayramlar o kadar özel, dinimizde de o kadar özel, toplumsal kültürümüzde de o kadar kıymetli. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, hayatı daha da güzelleştiren, yaşanılabilir bir hale getiren değerler. Bayram belki de birçok noktada kilit. Peki aidiyet duygusu açısından değerlendirirsek, aidiyet duygusuna bayramın nasıl bir etkisi var? Allah-u Teala ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Ve burada dünyaya geldikten itibaren aslında olaylarla, insanlarla, çevreyle, kişilerle kendi yolculuğumuzu yaşıyoruz. Bir aidiyet kavramı var. Yani makrokosmos içerisinde, mikro düzen içerisinde bir varlığız insan. Ve ahseni takvim üzere yaratılmış en değerli, en özel varlık. Bu insana bir güç veriyor, bir özgüven veriyor. Biz herhangi bir varlık değiliz. O büyük düzenin içerisinde
emri bil maruf nehi anil münker için gelmiş bir varlığız. İyiliği artıracak, güzelliklerin yolunda gidecek, olumlu güzel şeyleri artıracak, hayırla yarışacak. Müslüman bal arısı gibidir. Temiz, güzel çiçekleri konar, temiz, güzel işler yapar. İşte bayramda tam burada birbirimizle vesile olduğumuz, aile içerisinde varlığımızla, baklavaya kızım yardım etti, hadi yavrum çaylarımızı getir, hadi bakalım teyzenin elini öp, lerle birlikte birbirimizden bir şeyler öğrendiğimiz, ailede Ayşe olarak, toplum içerisinde Erdem ailesinin asil yavrusu, Karahan ailesi ne kadar güzel değerlerine sahip çıkıyor derken daha da büyük çerçevede bakalım. Kültürel anlamda da ülkemize çok ciddi anlamda katkısı var. Kültürel bir miras bu ve bu bir sorumluluk aslında. Bizim dünyaya geldik, yaratıldık ki birilerinin bize ihtiyacı var. Bizim birilerine ihtiyacımız var. O ailedeki yavrular bizim vesilemizle dünyaya gelmiş olabilir ama kendi rengini, kendi kokusunu, kendi dansını bulmak zorunda. Ve biz de onun yanında ait olduğunu hissettirerek ama boğmadan, eşlik ederek yardımcı olacağız. Bu ailenin bir ferdisin, sen bir Müslümansın, sen bu toplumun bir ferdisin. Bu örf, adet, geleneklerimiz, kültürümüz var ve ne kadar güzel değil mi? Dünya üzerinde Türk toplumu deyince, Türkiye denince televizyonda izliyoruz. İnsanlar saygıyla bakıyorlar. Türk demek çalışkan demek. Türk demek haksızlıkların karşısında asla tahammül edemeyen demek. Türk demek kim olursa olsun, ne olursa olsun orada bir insanlık adına suç varsa hayır diyen, net kendini ortaya koyan ve bunu önce resmi olarak çözmeye çalışan, çözemiyorsa da eliyle, diliyle bir şekilde çaba gösteren ve kanı, canı pahasına da olsa emek veren demek. İşte bu aidiyet duygusunun içerisinde bu süreçler var. Yani bilim insanlarımız, halk kahramanlarımızı yavrular nasıl tanıyor, aidiyet kavramı gelişiyorsa işte bu sohbetlerin içerisinde de büyüklerimizin anlatması, eski bayramları ifade etmesi çok önemli. Hele ki son yıllarda biraz da şöyle uzaklaştık diyeyim. Modern kültürün maalesef yozlaşmasıyla bayram kültürünün de içi boşaltılıyor ve bizim o aidiyet kavramlarımız da zayıflıyor. O zaman bizi izleyen annelere şöyle diyebilir miyiz? Yani baklavayı yapmaya vaktimiz olmayabilir ama o baklavayı tabak büyüklüğünde açmaya çocuğun aidiyet duygusu açısından ihtiyacı var. Yani Kesinlikle. yardım etmeye, o ailede olmaya, o ailenin bir bireyi olduğunu hissetmeye çocuğun gerçekten çok ihtiyacı var. Kesinlikle var. Peki hocam, depresyon dediniz biraz önce, intihar oranlarında artış var dedik. Mesela bu anlamda son dönemde yine çok böyle kullanılan bir kavram, psikolojik sağlamlık. Psikolojik sağlamlık açısından da bayramlar çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz, biz kavramı var. Ayetlerde Allah-u Teala ben demiyor, bir bizlik bilinci var. Sosyal psikolojinin içerisinde de insan insanın kurdudur diye Hobbes'un sözü var ama hayır, insan insanın yurdudur. Birbirini görecek, birbirini tanıyacak, oradaki güzel işleri görüp modelleyecek, hayatının içerisine koyacak. Burada özellikle oksitosin hormonu salgılanıyor, bayram günü sarılıyoruz, güler yüz gösteriyoruz, endorfin salgılanıyor. Siz konuşurken bile kendimi iyi hissettim. Yani dahası yok. Bir iyi oluş hali, ruh halimize yansıyan, sevmediğimiz insanların bile aslında güzel yönlerini gördüğümüz ki çünkü bu bizim yolculuğumuz. Hani dinimizde de birisiyle küs kalma gibi bir kavram yok. Bir sınır koyma kavramı var, evet. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Özelini anlatmayabilirsin ama onunla bir arada iş yapabilme kapasiteni geliştirmen gerekiyor. Ondan neden hoşlanmıyorsun? Mümin müminin aynasıdır ya. Ondan hoşlanmadığına göre
kendinle ilgili bir şeyler görüyorsun, bir şeyler fark ediyorsun. İşte burada o küskün olduğumuz, kırgın olduğumuz, aslında görüşmek istemediğimiz insanlarla bile bir arada kalıp onun güzel yönlerini görmek insanın ruhuna iyi geliyor. Çünkü kendisini geliştiriyor, kendisini güçlendiriyor. Bir taraftan stres hormonunu tabii ki azaltıyor. Orada sınava girecek bir yavru var. Aa yavrum, sınava mı gireceksin? Allah kolaylık versin. Bizim yavrumuz da şöyle yapmıştı. Bak sabah erken kalktığında böyle olmuştu. Biliyor musun, meslek olarak şunu düşündük ama sonra ondan vazgeçtik, buna karar kıldık. Aslında bir paylaşım var değil mi? Evet, çok ciddi bir paylaşım var ve bu paylaşımla, demiştik ya, insan insanın yurdu, birbirimize iyi gelen bir paylaşım var. Kesinlikle sosyal bağları güçlendiren, psikolojimize iyi gelen, kendimizi iyi hissettiğimiz bağlar bunlar. Özellikle az önce söylemiştik ya, bir amaç var orada. Bayram seremonisine bir hazırlık var ve biz dünyaya bir amaç için geldik. En iyi versiyonumuzu bulmamız gerekiyor. Ve bu bayramlar vesilesiyle mecburen görüşüyorsunuz, el öpüyorsunuz, tanışıyorsunuz, onlar size geliyor ve aslında o sosyal bağlarla birlikte beynimizde yeni nöral bağlanmalar, yani yeni yolaklar oluşuyor. Sırf bu bile insanın psikolojisine kesinlikle iyi geliyor ve kişiliğini olumlu yönde etkiliyor. Yani tek başımıza aslında bunlar çok da anlam kazanmıyor. Bu noktada kolektif bilinç, birliktelik dedik, beraber olma dedik, paylaşma dedik. Burada birazcık böyle kolektif bilincin bayrama etkisinden belki bahsedebiliriz. Az önce demiştim ya, biz kavramı gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de var. Biz deyince şimdi son yıllarda helikopter ebeveynler var ya, ödevimizi yapamadık. Lütfen öyle düşünmesinler. O biz değil. O biz değil. O biz değil. Birbirimizle hem bir arada kalma kapasitesi hem yalnız kalma kapasitemiz. Hani güzel bir söz vardır ya, yaşamak tek bir ağaç gibi hür ve tek, bir orman gibi kardeşçesine, ikisini de yaşayabilme kapasitesini artırabilmek kültürel bir mirastır bayramlar. Şimdi eşim Manavgatlı, orada Arefe gününde bir kültür var. Bütün evlerde pişi yapılıyor. Ve çocuklar ellerinde uzun çubuklarla evlere gidiyorlar. Hülük hülük olsun diyorlar. Ve o uzun çubuklara her evden bir pişi takılıyor. Çocuklar kenarlarından ısırarak, koşarak gidiyorlar. Ve eşim sırf bunu yaşayabilmek için Arefe günleri kendi köyüne gitmek istiyor. Bu kültürel anlamda bizi biz yapan bir değer. Şimdi modern kültüre baktığımızda son yıllarda aynı moda, aynı kıyafet, aynı makyaj, aynı estetik, bir aynılaşan durum var. Ama fıtrat bunu kaldırabilecek kapasitede değil aslında. Biz aynı değiliz, biz farklı yaratılmışız. Yapımız farklı, enagramlarımıza bakıyoruz, doğuştan gelen huylarımız farklı. Evet, geliştirebiliyoruz kendimizi ama biz farklıyız, farklı yaratılmışız. Eşimizi değiştirmeye çalışıyoruz, yok, sonra kabulleniyoruz, ortada buluşuyoruz. Dolayısıyla bu kadar aynileşme iyi bir şey değil zaten. Kolektif sürecin içerisinde o kültürel mirasları içimizde barındırarak yol almamız çok önemli. Aslında bayramlar bir taraftan da bir toplumsal duruşu sağlıyor. Ne yapıyoruz? Misafirlerimizi aldık. Bayanlar kendi aralarında konuşuyorlar, oturuyorlar, anlatıyorlar. Ay benim de başıma böyle geldiydi ama üzülme bak şöyle oldu, sonra bunu yaptım. Aa ne zayıflatıyor, bu mu zayıfladı? Ay ben de yapayım. Kaç kilo verdin? Nasıl güzel sohbetler oluyor. Dertleşiyor. Belki psikolojik danışmaya dönüşüyor. Hiç gerek kalmıyor psikolojik danışmanlara. Beni duymasın psikolojik danışmanlar. Babalar siyasetten konuşuyorlar. Bir duruş sergiliyoruz. Toplumsal anlamda nerede olmalıyız? Yani Filistin'de yaşanan bir zulüm var. Ne yapalım, nasıl yapalım? İş hayatından konuşuyorlar ve çocuklar da orada koşuşurken bu güzel konuşmalara, tabii güzelleştirmek de lazım burada. Ya hayır konuş ya sus diyor ya Peygamber Efendimiz. Güzel konuşmalara bir taraftan da birikim hazırlanıyorlar. Kulaklarının
bir yerlerine koyuyorlar. Çocuklar duymuyor diye asla düşünmeyin. Onlar duyuyorlar, Her zaman yerleştiriyorlar. Vakti geldiğinde size bunları sunuyor olabilirler, sunacaklardır muhakkak. Dolayısıyla oradaki toplumu toplum yapan, orijinal bir şekilde ayakta durmasını sağlayan, sosyal bağları güçlendiren, bir aradalığımızı, insan olma kapasitemizi artıran, insan kalabilmek için bir arada olmamızı sağlayan bayramları sevmeliyiz, yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Peki hocam, son olarak eskinin çok güzel gelenekleri var. Bize çok iyi hissettirdiği konular var. Ama yeni de bir gerçek bir taraftan. Yani modern yaşam diyoruz ama sonuç olarak bu modern yaşamın içerisinde sürüklenip de gidiyoruz ve bazı ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Bazen hani bizim de elimizde olmadan bazı şeyleri tercih etmek zorunda kalıyoruz diyelim. Bayram noktasında düşünürsek bu eski ve yeniyi birleştirerek hem bu duyguları yaşayarak hem de modern çağda ihtiyaçlarımızı gidererek diyelim. Bu noktada neler yapabiliriz? Hazreti Ali'nin sözü var ya, çağınızın koşuluna göre çocuklarınızı yetiştirin. Aslında bunlar çok çok kıymetli. Tamamen eskiye takılmamak. Şimdi çocukken taktığımız gözlükler birazcık da anne babalarımızın gözlükleri oluyor. Bazen bu bayram seremonileri de biraz daha sert, kuralcı, bunu yap, şöyle oldu, böyle oldu haline gelebiliyor. Öncelikle bir bayramla ilgili duygularımızı bir gözden geçirmek lazım aslında. Hani background'ında ne var? Çok önemli. Çünkü rahatsız olduğumuz, öfkelendiğimiz, üzüldüğümüz her ne varsa ilk önce bu bizimle bağlantılıdır. Direkt dışarıda senin değişmen gerekiyor, senin yüzünden dediğimizde gelişemeyiz, güçlenemeyiz. Kendi bakış açımızda bir bayramı değerlendirmek. Ailece dedik ya, bu bir borç. Bu borcu, insani borcu, kültürel mirası devam ettirmemiz gerekiyor. O makrokosmos içerisindeki zinciri tamamlamamız gerekiyor. Bir ödevimiz var, bir görevimiz var. Dolayısıyla modern kültürün içerisinde tabii ki her evin tetikleyicileri de birbirinden farklıdır. Bunları da değerlendirmek lazım. Bir bayram erkek tarafına gidilir, bir bayram bayan tarafına gidilir gibi. Ama mutlaka teknolojinin de içinde olduğu süreçle birlikte bunu bir hemhal etmek lazım. Mesela eve ziyarete gittiğimizde lütfen yapalım. Bayram günü evimize misafirler geldi. Daha girişte şöyle güzel büyükçe bir sepete telefonları alalım. Bir telefonlar köşede dursun ne olur. Şöyle bir 10-15 dakika konuştuktan sonra insanlar hep telefonla uğraşıyorlar. Eski kültür olacak belki ama bu yüz yüze konuşmaya, birlikte kalmaya, dokunmaya, gözlerimizin içine bakmaya, birbirimizin gönlüne girmeye ihtiyacımız var. Hemhal olmaya. Kesinlikle. Bununla birlikte teknoloji tabii ki kötü bir şey değil ama nerelerde kullanılır, nerelerde kullanılmaz? Bir taraftan teknolojiyi hayatımızın içerisine aldığımızda onu da kendi yaşayışımızı değiştirdiğini görüyoruz. Yatma kalkma saatlerimizi değiştiriyor, günün içerisindeki nitelikli zamanlarımızı azaltıyor. Buradan değerlendirilebilir. Yine pandemide de güzel bir tarafı oldu teknolojinin. Evlerde eğitimler gördük değil mi? Onun gibi ne yaptık bayramda da? Buluşamadık. Evde kendi sarmalarımızı kendimiz yedik, kurbanlarımızı kendimiz yedik ama telefonla görüştüğümüz gibi artık şeyi de keşfettik, görüntülü aramaları da keşfettik. Görüntülü olarak birlikte bayramlaşma yaptık. Her ne kadar diz dize, biz bize, can cana olmasa da teknolojiyi kullanmak, yurt dışındaki, yurt içindeki ulaşamıyorsak, gidemiyorsak, görüşemiyorsak da teknolojiyi kullanarak bir arada olacak çalışmaların içerisine katılmak lazım. AVM kültürünü azaltmak gerekiyor. Evet gidelim, ihtiyaç olabiliyor AVM'lere ama bayramda değil. Bayram hemhal olduğumuz, çocuklarımızla birlikte gezdiğimiz, her evin bir hikayesi var. O hikayeye tanık olduğunuz, o hikayeden kendinize bir şeyler aldığınız. Az önce dedik ki işte biz bilinci. Aslında o ziyarete gitmeden önce siz
ve o ev farklıydı. O ziyarete gittikten sonra sizin küfenize yeni şeyler doldu. O evin de küfesine yeni şeyler doldu. Bu her zaman böyledir. Her konuşma yeni şeylere gebedir. Dolayısıyla bayram kesinlikle birlikte güzel. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel konulara değindik. Açıkçası şöyle heyecanlandım ve duygulandım gerçekten. Çok güzel şeylerden bahsettik. O zaman şöyle diyelim kapanışta. Eski bayramların güzel geleneklerini devam ettirerek kendi aidiyet ve güven duygularımızı besleyecek şekilde çocuklarımıza da yansıtarak ama yeninin de ihtiyaçlarını göz ardı etmeden sadece ihtiyaç dahilinde belki alarak inşallah bayramları layıkıyla geçirmeye çalışalım diyelim. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda İnşallah. görüşürüz tekrar. Teşekkür ediyorum ben Evet de. sevgili Dost TV izleyenleri, biz çok güzel bir heyecanla bayramı yaşadık diyebilirim burada. İnşallah ekranlara da aynı şekilde yansımıştır. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Sevgiyle kalın.